Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta kentlerin sokaklarında dolaşıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Fredrik Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta yayına hazırladığımız Kentler Turumuzun yeni bölümünde yine klasik kadroyla karşınızdayız. Sevgili Nilgün ve Burkay kamera arkasındalar. Ben de size Mersin'in güzide bir sokağından seslenme görevini üstlenmiş durumdayım. Çünkü bir arkadaşımız Mersin'de sokak mı var efendim? Biz Ankara'dayken her taraf cıvıl cıvıldı. İşte Antep'te bile daha fazla sokak vardı diyordu. Biz de ona cevap vermek için Mersin'de bir sokak aradık. Aradık ama pek de bulamadık gerçekten de. Sokak dediğimiz şey, evet burası bir sokak. Görüyorsunuz kaldırımı da var. Hatta kaldırımı yeşil kaldırım. Üzerinde çimler bitmiş. İşte ağaçlarımız var, spor tesisimiz var. Ama tabii ki sevgili Hakan'ın söylediği sokak bu sokak değil. Çünkü onun da işaret ettiği gibi sokak sadece bir arabaların geçip gittiği, üzerinde yürünen veya işte kent içinde dolaşım sağladığınız bir yer değil. Kente bir şeyler katan mekan anlamında sokağın eksikliğini hissediyoruz. Gerçekten de şu anda bulunduğumuz yer Mersin'in kuzeyinde daha yeni bir semtinde iki sitenin arasındaki bir arayol. Site adacıklarından oluşan bir mahalle. Siteler çok lüks, çok konforlu, çok büyük, çok pahalı. İçlerinde her türlü spor tesisinden, fitness salonundan, sosyalleşme alanından, yüzme havuzuna, işte limon bahçesinden hobi bahçesine kadar her şeye olan yerler. Fakat bunlar tam da kelimenin o İngilizce'deki kullanılan anlamıyla kapalı topluluklar. Yani sadece kendi kat maliklerine sunulan hizmetlerden oluşuyor. Her şeyi kendileri gördükleri için de ortak alanlarda kentin diğer sakinleriyle paylaştıkları pek bir alan kalmıyor. Kendi sporunu yapabiliyorsa, kendi tüketimini, sosyalleşmesini, faaliyetlerini yapabiliyorsa tabii ki kentin ortak alanları çok fazla anlam taşımamaya başlıyor. Sokakların önemini, kıymetini, kentler için anlamını tekrar hatırlamakta büyük fayda var. Bunu da Duygu Cihaner Ribeiro'nun 1 Mart'taki tweetinde Louis Kahn'ın bir çizimine yer vermiş. Bu çizime baktım, 71-72 yıllarında Amerika'da düzenlenen City 2 sergisindeki bir çizim ve orada görüyorsunuz bir sokak çizimi var ve altında da yazıyla bir şehirde sokaklar yüce olmalıdır diyor. Çünkü onlar şehrin ilk kurumlarıdır. Sokak uzlaşıya dayanan bir oda, bir oturma odasıdır. Duvarları, yani sokağın duvarları şehrin ortak kullanımı için bağışlanmıştır. Tavanı da gökyüzüdür diyor. Gerçekten çok şiirsel bir ifadeyle sokakların aslında bir kentin oturma odası olduğunu, yani kentin yaşanılan alanın sadece konutlardan ibaret olmadığını hatırlatan ve kentin kent kimliğini kazanması için en önemli kurum olarak işaret ettiği sokakları daha güzel ifade edemezdik. Bir kentin kılcal damarı, ama o kılcal damarda sadece taşıtların, yani sadece ulaşımın olduğunu değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel bir hayatın olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Buna dair daha önce bir programda da bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Social Life Project adlı sitenin Haziran 2020'de yayınlanan bir yazısını tekrar hatırlayalım. Orada zengin sokakları tarif ediyor. Yani o dünyanın farklı yerlerinde sokağı canlı, kenti heyecanlı, yani kenti cıvıl cıvıl olan yerlerden bahsediyor ve bu kentlerden biri işte Gdansk var, Buenos Aires var, Paris var ve San Diego var, ama onlardan biri de İstanbul. İstanbul'un Eminönü, işte Mısır Çarşısı ve özellikle Kapalı Çarşısı'na altını çiziyor ki Kapalı Çarşı 400 sokaktan oluşan dünyanın en eski ve en büyük kapalı alışveriş mekanlarından biri, artık bir mahalle sayılabilir. Ve bütün bunlardan hareket ederek tam da buranın tersi gibi yaşayan sokağın ne olması gerektiğine dair nefis kareler var. Ve bütün bu çalışmalardan yola çıkarak böylesine canlı, böylesine zengin bir sokağın 5 özelliğe sahip olması gerektiğini vurguluyorlar. Birincisi, yolların dar olması lazım. Evet, yani dar sayılır burası. Dardan kasıt şu, yani araçlara ya hiç yol verilmemeli ya da bir şerit ayrılmalı. Kaldırım bile olmamalı. Yani oradaki yayanın
kullanımını kısıtlayan, belli bir alana sınırlayan bir kullanımın ötesinde açık, her yerin yayaya açık olması gerekiyor. Ve aynı zamanda da duracak, dayanılacak, bir şeyleri koyulacak babalar, bir takım objelerin, nesnelerin olması gerektiğini de altını çiziyor. İkincisi vitrinler. Yani kentin o sokağıyla vitrinler birbirinin içine girmiş olmalı. Böyle o dükkanlar sokağa taşmalı. İşte tezgahıyla, masasıyla, ürün sergilemesiyle, böylece hani o alışverişin etkileşiminin sokağa taşmasını, bir dükkana girmek zorunda kalmadan da hem dükkan sahibiyle hem de diğer müşterilerle etkileşime girmenin imkanını yaratmalı diyorlar. Üçüncüsü, farklı ve değişken kullanımlar olmalı. Yani bir yerde sadece işte Karaköy'de gördüğümüz gibi sadece elektrik malzemesi satanlar, bir tarafta sadece kırtasiyeler değil, hani her esnafın her türlü ürüne, hizmete, etkinliğe ulaşabileceğiniz bir farklılık olması ve bunların da değişmesi, günün belli günlerinde konserler düzenlenmesi, sergiler açılması, belli etkinliklerin olması, yani hem statik olarak farklı hem de dinamik olarak değişken bir arzı olması lazım sokakların. Dördüncüsü, insan ölçeğinde olmalı. Yani hem yüksek, o 6 katın üzerinde binalarla kuşatılmamış olması, hem de o zemin katlarının biraz önce vitrinlerde söylediğim gibi duvarlarla ya da banka vitrinleri gibi hiçbir şey ifade etmeyen bir sınır çizmek yerine girilip çıkılabilen, etkileşimde bulunabilen bir yapısı olmalı, kaldırımlara taşabilmeli ve en sonunda da o sokağın kendine has işaretlemesi, ışıklandırması olmasından bahsediyor. İşte zengin sokaklar, dolayısıyla da aslında kentin zenginliğini anlamak için 5 kriter size, yani kentin geneline dair bir takım çıkarımlarda bulunuyoruz. Şöyle kent, böyle kent diye, ama o kentin ana özelliğinin ne bu mimari karakteristiği, ne işte parkları, bahçeleri değil, en önemli unsurunun sokaklar olduğunu bir kez daha hatırlamakta fayda var. Utah'a gidelim izninizle. Çünkü Utah'da enteresan bir haber. 16 Şubat tarihli USA Street Blocks'ta Kea Wilson imzalı bir yazı çıktı ve Utah'taki izin verilen promil miktarının %60 oranında, yani 0.08'den 0.5'e indirildiğini öğreniyoruz. İşte hali hazırda çevremizde ehliyetini kaptırmış arkadaşlarımız varken haber değeri taşıdığına inandık. Çünkü enteresan bir şey olmuş. Bunu indirdikten sonra kazalar bir yıl içinde %22.5 azalmış. Hemen sizin de aklınıza şu geliyor: ha, insanlar korktu demek ki, hani promil indi, ehliyeti kaptıracağız, ceza yiyeceğiz diye alkollü kullanmaktan vazgeçtiler cevabı geliyor. Oysa durumun böyle olmadığı İskoçya'da yapılan bir araştırma gösteriyor. Çünkü İskoçya'da da aynı oranda bir promil indirimine girilmiş, fakat orada hiçbir değişiklik olmamış. Peki Utah'da bu 5'te 1'lik indirimi mümkün kılan ne? O işte başka bir politikanın izlerini barındırıyor. Utah bu promil indirimini yaparken bunu büyük bir kampanya yapmamış. İşte kontrolleri arttırmamış. Gerçekten de alkollü araç kullandığı için ceza ödeyenlerin sayısında bir değişiklik olmamış. Nasıl olmuş peki? İnsanlara daha fazla toplu taşıma imkanı sunulmuş Utah'ta. Yani alkol alıyorsunuz ki Utah'ın içenleri, yani içmeyen bir kısım var ama içenleri Amerika ortalamalarından daha fazla içiyormuş. Ama buna rağmen bir yıl içinde böyle bir indirim insanların arabadan başka ulaşım imkanlarına kavuşmasıyla mümkün kılmış. Ya da yürüyorlar. Bu önemli. Yani adımlanan kentte, yani sokağın sokak olması, başta da söylediğimiz gibi orada ne kadar yürüdüğünüzle, orada ne kadar mesai harcadığınızla ilgili, adımlanması ile ilgili. Hatırlarsanız daha önceki programların birinde de William Hamwright'tan bahsetmiştik. Hani New York'un bütün sokaklarını dolaşıp da bunu kitaplaştıran sosyologdan. O artık yaygınlaşmış bir hobiye dönüşmüş. Pandeminin hüzünleri, yani Utahlıların da sebebi var, içiyorlar, ama başka yerlerde insanların sebebi var, yürüyorlar. Pandemiden sonra herkes kentinde koşmaya başlamış ve New York Times'ın 24 Mart'taki bir haberi bu sayının çok arttığını, hatta kentin bütün sokaklarını adımlamak gibi bir hedefi ortaya koyduklarını yazıyor. Gerçekten de insanlar hani belli rotalarda koşmaktansa yaşadıkları kentin bütün sokaklarını adımlamak, bütün sokaklarını görmek gibi bir amaca gibi bir arayışa girmişler. Hatta bunun bir web sayfası dahi var.
City Strides diye bir sayfa. O sizin koşma aplikasyonlarınızla uyumlu bir şekilde kentlerinizin haritasında nereye koştuğunuzu, nereye koşmadığınızı, hangi rotada ne kadar koşabileceğinizi gösteriyor. 2020'nin başından beri bu web sitesindeki bu şehir turlarını kaydeden kullanıcıların içinde 1500 tanesi yaşadığı şehrin bütün sokaklarını adımlamış. Toplamda 44.458 kullanıcısı var web sayfasının. 74.000 kentte koşuyor, adımlıyor bunlar ve 4.171.207 sokağı fethetmiş durumdalar. Yani adımlamış durumdalar. İnsanlar işte o William amcanın yaptığını kendi kentlerinde de yapıyorlar. Görüyorsunuz işte kentin bütün sokaklarını adımlamak, onunla tanışmak harika bir duygu olsa gerek. Ama tabii yürümek değil sadece. Orada hani böyle bir gerçekten de bir fetihle orayı da yürüdüm, burayı yürüdüm değil. Birazcık o sokağın size söylediklerini de duymak, ona kulak vermek de gerekiyor. Bununla ilgili olarak da şahane bir habere rastladım. Daha önce Türkiye'de de vardı. Şimdilerde pek rastlamıyorum ama Şiir Sokak'ta hashtag ile bizim de arkadaşlarımız sokaklara mısralar, şiirler yazıyorlardı. Bunun daha da ilginç bir uygulamasını Cambridge'den öğreniyoruz. Cambridge artık böyle şiir sokaktayı şiir kaldırımda yapmış ve her sene belli sayıda şiiri kaldırımların betonuna basmaya başlamış. Yani yürüdüğünüz kaldırımda bir anda karşınıza bir şiir çıkıyor ve bu şiirler de o işte sosyal medyada paylaşılan çok moda şiirler değil, bizzati kentin sakinlerinin yazdığı şiirlermiş. Her sene bir kampanya düzenleniyor. Şimdi çağrısı açılmış durumda. Size yazdığınız şiirleri yollamanız yönünde bir davette bulunuyorlar. Bunların içinden seçilen belli sayıda şiir kentin muhtelif noktalarında kaldırıma yazılıyor. Kentte yürürken böylece bir anda karşınıza bir şiir çıkıyor ve o şiir hem sizin o duyguyla karşılaşmanızı, hem mekanla başka bir ilişki kurmanızı, hem de bir hemşerinizle duygu ortaklığına girmenize sebep oluyor. Bunun haritası da var. Durakları görebiliyorsunuz. Hatta şiirleri okuyabiliyorsunuz. Ben birkaç tanesine baktım. Gerçekten oralarda yürüme isteği uyandırdı bende. Ama şahane değil mi? Yani bizde böyle bir grafiti, bir işte gerilla şairliği yapılırken orada bizzat belediye hadi şiir yazın, ben de bu şiirleri şehre basayım diyor. Kentle kurduğumuz, sokakla kurduğumuz ilişki kelimeler üzerinden gitmeye başlıyor ama tabii kelimeler kifayetsiz. Kentle ilişkiyi kelimelerle kurmaya çalıştığımızda bir takım eksiklikler doğuyor. 22 Şubat'ta Planet Zen'de Tristan Cleveland imzasıyla bir yazı yayınlandı. Beni çok etkiledi yazı çünkü canlı şehirlerden, işte zengin sokaklardan bahsettik ama bunlar istisna. İşte burada gördüğünüz gibi burayı çizen de bir şehir plancı, mimar ama ne yazık ki anca arabaların geçtiği bir yer görüyorsunuz. Peki bu sokakları, bazı sokakları bu kadar zengin, bu kadar canlı yapan ne? Yani neden bazı tasarımlar böyle sonuçlar doğurmuyor sorusuna cevap vermeye çalışıyorlar. Çünkü bunun cevabı tasarımla yazım arasındaki bir çelişkiyle ortaya çıkıyor muhtemelen diyor yazar Cleveland. Yani siz aslında bir tasarım yapıyorsunuz hayal gücüyle fakat bu tasarımı kelimelerle gerekçelendirmeye çalışıyorsunuz. O sembolizmi, işte oradaki parkın neyi sembol ettiğini, o mimarinin ne anlattığını, işte bakın burada yelkene benzeyen bir bina, burada işte gemi inşaat malzemesiyle yapılmış bir konut görüyorsunuz ve bunu okuyunca heyecanlanıyorsunuz. Ne iyi fikir diyorsunuz ama o duygu ne yazık ki oranın kullanıcılarına geçmiyor. Yani sizin kelimelerle yaptığınız ve sonra belediyenin kelimelerle düzenlediği, resmileştirdiği kent dokusu oradaki kullanıcılara aynı anlamı ifade etmiyor, hissettirmiyor. Tıpkı aslında sanatsal faaliyetteki gibi. Nasıl ki bir müzik parçasını, bir resim tablosunu kelimelerle anlatmak zordur. Onun işte notası, ezgisi, rengi ancak notalarla veya başka soyut ifadelerle anlaşılabilir, hatta hissedilebilir. Yani öyle tercüme edilemez. Kent de böyle aslında. Kentin de böyle tasarlanması, o kelimelere olan mahkumiyetinden kurtulmamız gerektiğini vurguluyor. Bunun için işte böyle bir takım kategorilerle düşünmekten vazgeçmek, işte kaldırım boyu şu, işte yükseklik bu, işte şöyle amaçlar, böyle sembollerin ötesinde gerçekten o kentin, o sokağın size verdiği sokak üzerine düşünmek, bunu tasarlamak önemli. Demişken bir
acı haberle bitirelim. Aslında tasarımın, desenlerin öneminden bahsediyor oluyoruz. Bunun da en önemli isimlerinden biri mimar ve kent bilimcisi Christopher Alexander'ın geçen hafta hayatını kaybettiğini öğrendik. 1977'de Desenlerin Dili, Şehirler, Binalar ve İnşa başlıklı bir kitabı yayınlanmıştı. Çok büyük etki yarattı. Sadece kentleşmede, mimaride değil, işte elektronikte, bilişim teknolojilerinde, bütün tasarım bilimlerini çok etkileyen bir çalışmaydı o. Biz de onu Güneş'inle yaptığımız sohbetlerde devamlı onun örneğini verir. İşte Avustralya'nın sömürgeciler tarafından çizilmiş bir haritasıyla aborjinlerin çizdiği haritanın arasındaki farkı kitapta yer verir. Yani bir yanda işte sınırlar, dağlar, çöller gibi kategoriler varken öbür tarafta aborjinler binbir desenle, renkle bir sürü başka işlevi, başka duyguyu anlatırlar. Çünkü Alexander tasarımı bir ilişkiler ağı olarak kurgular. Yani kent dokusunu bir organizma olarak, bir canlı varlık olarak tahayyül eder ve bu canlı objelerin arasındaki ilişkiyi kurmayı bir tasarım faaliyeti olarak görür. Bu yüzden de tasarımı bir sıfırdan yaratmak, bir yeniden tabula rasa üzerinde bir inşa ya da planlama faaliyeti değil, olanlar arasındaki ilişkiyi değiştirmek, ona yeni şeyler eklemek olarak bahseder. Tam da işte aslında sokak dediğimiz bu yapının sadece bir yerden bir yere gitmek için olan bir altyapı değil, aynı zamanda burada yaşayan insanların birbirleriyle veya başka etkinliklerle bir araya gelmesine yarayan bir kılavuz olması gibi. İşte zengin sokaklar, canlı kentler bu sokakların, bu yapıların canlı organizmalar olarak anlaşılmasıyla mümkün diyoruz. Alexander'ı anarak ve ruhu şad, ilhamı daim olsun diyerek bu haftaki programımızı da burada bitiriyoruz izninizle. Her hafta olduğu gibi bundan sonrası artık Burkay'ın ellerinden öpecek. Sizler de yorum, öneri ve eleştirilerinizi biliyorsunuz artık Instagram, Twitter, e-mail yoluyla bana iletirseniz geçen hafta olduğu gibi yanlışlarımızı sonraki programlarda düzeltmeye çalışırız. Hepinize iyi haftalar, canlı sokaklar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi değil mi?